Selamın aleyküm Allah dostları. Menkıbeler Kitabı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Cuma ve bulduğu gizemli sürme sayesinde değişen hayatını anlatmak istedim. Şimdi kulaklığınızı takıp arkanıza yaslanın ve gözlerinizi kapatıp bu hikayenin keyfini çıkarın. İyi dinlemeler. Eskiden Basra diyarında Cuma adında bir adam yaşardı. Cuma yeni evlenmişti ve durumunun olmaması sebebiyle eski çarşıyı defalarca dolaşır, ucuz eşyalar bulup yeni evini döşemeye çalışırdı. Bir gün çarşıda dolaşırken gözüne eski bir su testisi ilişti. Onu ucuz bir fiyata aldı ve evine götürdü. Bir gün Cuma nehirden su çekerken testi elinden kaydı ve kırıldı. O sırada testinin düştüğü yerde garip bir şey fark etti. Toprakla kaplı, sanki biri onu testinin içine saklamış gibiydi. Onu yerden aldı. Üzerindeki toprağı temizledi ve inceledi. Bu eski bir sürmeydi ve hala içinde sürmesi duruyordu. Sahibinin onu bu şekilde saklamasına şaşırdı. Çünkü bu tarz bir saklama ancak çok kıymetli şeyler için yapılırdı. Cuma, sürmeyi evine götürdü, temizledi ve parlatarak eşine verdi. Eşi onun bir hediye olduğunu sandı ve çok sevindi. Onunla gözlerine sürme çekmeye karar verdi. Eşine, hediyesinden dolayı memnun olduğunu göstermek istedi. Cuma dışarıdayken, kadının gözü evin köşesinde parlayan bir şey gördü. Oraya doğru yöneldi ama bir şey bulamadı. Ancak o parıltıyı hala görüyordu. Halıyı kaldırdı ve orada Cuma'nın nişanlandıkları gün kendisine hediye ettiği altın küpesini buldu. Oysa bu küpeyi çoktan kaybetmişti. Şaşkınlığa kapıldı. Halının altında duran bir küpenin parıltısını nasıl görebilmişti? Cuma eve döndüğünde durumu ona anlattı. Kadının kendisinden aldığı sürmeyle gözlerini boyadığını öğrenince Cuma, bunun görüşü kuvvetlendiren, gözdeki perdeyi kaldıran bir karışım olduğunu anladı. Bu yüzden sürmeyi güvenli bir yerde saklamasını istedi. Zira günü geldiğinde bu karışım işlerine yarayabilirdi. Bir gün Cuma, her zamanki gibi eski çarşıyı dolaşırken bir adamın şöyle bağırdığını duydu. "Ey halk! Tüccarların şehbandarı Abdülmuttalip, bu çarşıda kendisine ait bir para kesesini kaybetti. Onu bulana içinde ne varsa yarısını verecek." Bunu duyan Cuma hızla evine döndü. Eşinden o sihirli sürmeyi istedi. Kadın getirdi. Cuma gözlerine sürdü ve hızla çarşıya döndü. Çarşıda ileri geri dolaşırken bir eşeğin yükünde bir parıltı fark etti. Eşeğin sahibi yaşlı bir adamdı ve yoğurt satıyordu. Cuma yanına gidip selam verdi ve sordu. "Şehbandar Abdülmuttalip dün senin yanından geçti mi? Senden bir şey aldı mı?" Yaşlı yoğurtçu cevapladı. "Evet, dün uğradı. Benden bir tas yoğurt istedi. Verdim. Aldı ve parasını ödemeden gitti." Cuma, "Paranı fazlasıyla alacaksın," dedi. "Çünkü şehbandarın para kesesi senin eşek yüküne düşmüş ve onu bulana içinde ne varsa yarısını vereceğini ilan etti." Cuma elini yük çuvalına daldırdı. Para kesesini çıkardı ve yoğurtçunun eline verdi. Ondan bu keseyi şehbandara götürmesini, teslim etmesini ve karşılığında verilecek ödülü alıp birlikte paylaşmalarını istedi. Yoğurtçu sevinçle keseyi alıp şehbandar Abdülmuttalip'in yanına gitti ve teslim etti. Ancak şehbandar keseden yalnızca bir bakır para çıkardı ve yoğurtçuya fırlattı. Bu duruma içerleyen yoğurtçu, şehbandardan verdiği söz üzere kesenin yarısını istedi. Fakat şehbandar ona, "Kesede ne kadar para olduğunu nereden biliyorsun? Demek ki izinsizce açtın," dedi. Ardından yoğurtçuyu azarlayıp meclisinden kovdu. Verdiği sözü tutmadı. Üstüne üstlük onu keseden para çalmakla suçladı. Tüm bunlar şehbandarın meclisinde bulunan herkesin gözleri önünde oldu. Yaşlı yoğurtçu başı önünde, üzgün bir şekilde oradan ayrıldı. Cuma'ya olan biteni anlattığında, Cuma Abdülmuttalip'in bu zulmüne ve sözünde durmamasına öfkelendi. Yoğurtçuya bir gün bu haksızlığı ona misliyle ödetme sözü verdi. Ondan özür diledi ve yanından ayrıldı. Eve dönüş yolunda, Cuma yıkık ve terk edilmiş bir evin köşesinden gelen bir parıltı fark etti. Hemen oraya koştu. Işığın geldiği toprağı kazmaya başladı. Ama hiçbir şey bulamadı. Her toprak katmanını kaldırdıkça o parıltı daha da artıyor. Fakat kaynağını bulamıyordu.
Epeyce toprağa kaldırmasına rağmen parıltının geldiği şeyi bulamamıştı. Daha derin kazmak istedi. Ancak orası pazar yoluydu ve kalabalıktı. İnsanların dikkatini çekmekten korktu. Bu yüzden oradan ayrılmaya karar verdi. Gece olunca tekrar gelecekti. Gerçekten de cuma evine döndü. Gece karanlığı bastırınca eline kazmasını aldı ve o harabe eve döndü. Kazmaya başladı. Yüreği umutla doluydu. Belki de o parıltı, onu içinde bulunduğu fakirlikten kurtaracak kıymetli bir şeyin işaretiydi. Uzun bir süre kazdıktan sonra, cuma kazmasının sert bir şeye çarptığını hissetti. İncelediğinde, düzgün kenarlı bir taş buldu. Sanki bir taş kapı gibi yerleştirilmişti. Altında bir şey gizlenmiş gibiydi. Cuma taşı kaldırınca, taşın altında karanlık bir mahzen buldu. Mahzene girmeye hazırlanırken, içeriden bir yılanın hışırtısını duydu. Bir an duraksadı. Sonra aniden korkunç ve çirkin başını uzatan dev bir yılan karşısına çıktı. Bu yılan, simsiyah ve öyle büyüktü ki, Cuma hayatında böyle bir şey görmemişti. Hemen taşı bıraktı ve hızla geriye doğru kaçtı. Gördüğü manzaranın dehşetiyle korkuya kapılmıştı. Ama yine de bu hazineyi ne pahasına olursa olsun ele geçirmeye kararlıydı. Taşı azar azar kaydırıp yılanı tekrar ortaya çıkardığında kazmasıyla ona öldürücü bir darbe indirmeye çalıştı. Ancak yılan tekrar beliriyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi görünüyordu. Cuma, bu manzara karşısında şaşkına döndü. O anda kasaba halkının arasında yayılmış bazı söylentileri hatırladı. Bu söylentilere göre bazı eski hazineler cin sahipleri tarafından, yılanlar ya da korkunç yaratıkların suretine bürünüyor ve hazineyi koruyordu. Bu yaratıklar, yabancıların hazineyi ele geçirmesine engel olmak için görevlendirilmişti. O anda önünde tek seçeneğin cesaretini toplayıp bir sonraki adımı atmak olduğunu anladı. Böylece bu söylentilerin doğru olup olmadığını öğrenebilecekti. Tüm cesaretini toplayarak yılanın karşısına geçti ve şöyle seslendi. "Sen bu yerin bekçisi misin?" Yılan başını salladı, gözleri parladı. Sanki Cuma'nın söylediklerini onaylar gibiydi. Cuma, gördüğü şeyin dehşetiyle irkildi. Ama hemen kendine geldi. Yılanın başını sallamasının bir tesadüf olduğuna karar verdi. Çünkü yılanların doğasında başlarını tekrar tekrar sallamak vardı. Sonra bu deliği biraz toprakla örtmeye karar verdi ki oradan geçenler görmesin. Ama yılan için küçük bir çıkış yolu bıraktı. Yılanın oradan süzülüp gideceğini ve sabahın ışığıyla birlikte ortadan kaybolacağını umarak Cuma evine döndü. Eve vardığında başından geçen her şeyi eşine anlattı ve ona ellerindeki sürmenin sıradan bir sürme olmadığını, içindeki karışımın da sadece gözleri güçlendiren bir bitkisel ilaç olmadığını söyledi. Bu olağanüstü bir sürmeydi. Onunla gözlerini süsleyen biri, örtüler arkasında gizlenen kıymetli nesnelerin parıltısını görebiliyordu. Nerede olurlarsa olsunlar, hatta yerin altına gömülü olsalar bile. Cuma, eminim dedi. Allah'ın izniyle ve bu sihirli sürmenin gücüyle zengin olacağız. Güneş ilk ışıklarını yaymaya başladığında, sürmenin etkisinin kaybolduğunu fark etti. Hemen yeniden gözlerini sürdü ve heyecanla yola çıktı. O harabe eve tekrar gitti. Umuyordu ki yılan artık mahzeni terk etmiş olsun. Oraya vardığında, sabahın erken saatleri olduğu için sokaklarda kimsecikler yoktu. Hızla toprağa kaldırdı ve o taşı yeniden ortaya çıkardı. Taşı yerinden oynattığında ise karşılaştığı manzara Cuma'yı adeta şoka uğrattı. Gece gördüğü o mahzen tamamen ortadan kaybolmuştu. Ne yapacağını bilemeden öylece kala kaldı. Aklı karmakarışıktı. Yaşadığı bu olayın mantıklı bir açıklamasını bulmaya çalıştı ama başaramadı. Umutsuzluk içine çöktü. Sonunda mahzun bir şekilde evinin yolunu tuttu. Durumu karısına anlattığında kadın da şaşkına döndü. Ama yine de ona moral verdi ve şöyle dedi: "Elimizdeki sürme bize başka hazineleri de gösterecektir. Elbet." Kadının bu sözleri Cuma'ya yeniden umut verdi. Sürmenin başka gömülü hazineleri de ortaya çıkarabileceğini hatırladı. Ancak aklına önemli bir şey geldi. Bu sürme elbet bir gün bitecekti. İçindeki kafi miktar, belki de bir tek hazineyi bulmadan tükenebilirdi.
O anda aklına bir fikir geldi. Hemen pazara gitti. Bir haftalığına kullanabileceği bir at kiraladı. Ve bazı eşyalar satın aldı. Parşömen, bir tüy kalem ve biraz mürekkep aldı. Sonra gözlerini yeniden sürmeyle boyadı ve yola çıktı. Amacı, kasabadaki gömülü hazinelerin yerlerini keşfetmekti. Her ne zaman bir parıltı görse, hemen parşömenden bir parça çıkarır ve o bölgenin krokisini çizmeye başlardı. Bu şekilde tam bir hafta boyunca durmaksızın dolaştı. Tüm kasabayı ve çevresindeki bölgeleri baştan sona gezdi. Bu sürede, ileride geri dönebilmek için hazinelerin yerlerini haritalandırmış ve aklında tutmuştu. Bu sayede, kazı yapmaya karar verdiği zaman, endişelendiği sürmenin tükenmesini düşünmeden, doğrudan işe koyulabilecekti. Ve nihayet o gün geldi. Cuma, kazıya başlama vakti geldiğine karar verdi. İnsanların gözünden uzak, uzun süredir terk edilmiş yerlere yönelmeye karar verdi. Çünkü buraların hiçbir kasabalıya ait olmadığından emin olmak istiyordu. İlk karşısına çıkan terk edilmiş yerde kazmaya başladı. Fakat daha ilk denemesinde başına yine aynı şey geldi. İlk define yerinde yaşadıklarının birebiri. Ve bu durum birkaç kez daha tekrarlandı. Cuma ne zaman bir hazine yerini kazmak istese, orada mutlaka bir yılan ya da korkunç bir yaratık nöbet tutuyordu. Gündüzleri yeniden gelip o yerleri kontrol ettiğinde ise, sanki orada hiç define emaresi yokmuş gibi oluyordu. Artık Cuma kesin olarak anladı ki, bu hazineler gerçekten korunuyordu. Ve onları çıkarmanın başka bir yolu olmalıydı. Bu yüzden tekrar kasabaya döndü. Kılık değiştirerek dolaştı ve insanlara "Babam bana bir vasiyet bıraktı, bir hazine gömmüş" diyerek sorular sormaya başladı. İnsanlardan öğrendiği şey şu oldu: hazineleri çıkarmanın özel bazı şartları vardı. İlki, kazının gece yapılması gerektiğiydi. Ama en önemlisi, yanında dindar, ilim sahibi, cinler hakkında bilgisi olan ve Allah'a güçlü bir imanla bağlı bir adamın bulunmasıydı. Bu adam, belirli zikirleri okuyarak o defineyi koruyan cinleri oradan uzaklaştırabilir ve ancak bu kişi Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayan, kalbi sağlam ve niyeti temiz biri olursa, o hazine kolaylıkla çıkarılabilirdi. Cuma düşündü ve bu işte kendisine yardım edebilecek en uygun kişinin, camideki din adamı Fakih olduğuna karar verdi. Cuma kılık değiştirdi ve camideki Fakih'e gitti. Ondan yardım istedi. Fakih, yardım etmek için tek bir şart koştu: "Çıkarılacak hazinenin yarısı benim olacak" dedi. Cuma başta tereddüt etti ama başka çaresi olmadığını anlayınca teklifi kabul etti. Gece bastırınca birlikte yola koyuldular. Cuma'nın son define yerini keşfettiği harabeye ulaştılar. Orada bir süre araştırma yaptılar. Ardından kazmaya başladılar. Sonunda o siyah yılan bir kez daha karşılarına çıktı. Fakih bazı ayetler ve zikirler okumaya başladı. Ama görüntü karşısında korkudan titriyor, mırıldanıyordu. Sonra önceden sihir ayetleri okunmuş su dolu bir tulum çıkardı. Bu sudan biraz alıp yılanın üzerine serpti. Yılan birdenbire öfkeyle sarsıldı. Kuyruğunu kaldırdı ve Fakih'i öyle bir darbeyle yere savurdu ki adam bayılıp düştü. Cuma bunu görünce korkuyla uzaklaşmaya başladı. Ama Fakih'e acıdı. Geri döndü, onu sırtladı ve evine kadar götürdü. Sonra kendi evine döndü. Ertesi gün Cuma pazara gitti. Orada insanların toplandığını ve cami Fakih'inin başına gelenleri konuştuğunu gördü. Cinlerin hazinenin koruyucuları olduğunu ve Fakih'in onlarla karşılaştıktan sonra felç kalıp artık hareket edemez hale geldiğini anlatıyorlardı. Hem de o kişi din bilgisi olan bir fakih olmasına rağmen. Tam o sırada kasabaya yabancı bir adam yaklaştı. Üzerinde vakur bir duruş ve bilgelik izleri vardı. Kalabalığın sözünü keserek şöyle dedi: "Gerçek takva sahibi biri, ondan yardım istenirse karşılıksız yardım eder. Kendisine bir sır emanet edilirse onu saklar. Çünkü ilim emanettir, hizmet ibadet, sır ise bir vediya. Sizin Fakih'e gelince, o, takva ehlinin hiçbir özelliğini taşımıyor. Çünkü define sahibi ondan yardım istediğinde o hırsa kapıldı. Hazinenin yarısını istedi. Kendisine bir sır emanet edildi.
Ama o sırrı halk arasında dillendirdi. Dedikodulara sebep oldu. Ne takva sahibiydi, ne de takva onun huyuydu. Adam sözünü bitirdi. Kalabalığı düşünceler içinde bırakarak uzaklaştı. Ama Cuma onun ne demek istediğini çok iyi anladı. Çünkü fakihle yaşananları bilen tek kişi oydu. Ve o anda fark etti ki, cami fakihi gerçekten takva sahibi biri değildi. Cinlerin korunduğu hazinelerle yüzleşebilecek nitelikte biri değildi. Artık Cuma'nın yapması gereken şey belliydi. Gerçekten bu vasıflara sahip birini bulmalıydı. Bu özellikler camide fakih de bulunmayınca, Cuma kılık değiştirerek daha önce bir define çıkarmış birini aramaya başladı. Araştırmaları sonucunda insanlar onu doğru kişiye yönlendirdi. Ve işin en şaşırtıcı yanı, bu kişinin Şehbandar Abdülmuttalip olduğuydu. Cuma, Abdülmuttalip'in şimdiki ihtişamı ve zenginliğinin kaynağının bir defineye ait haritayı ele geçirmiş olması olduğunu öğrendi. Bu harita, onu bir gecede sıradan bir seyyar tüccardan Şehbandar makamına taşıyan değerli bir hazineye götürmüştü. Böylece itibarı da artmış, sözü geçen, halk arasında nüfuzlu biri olmuştu. Cuma, ona gidip o defineyi kazarken yanında bulunan kişiyi öğrenmek istiyordu. Çünkü bu kişi, Abdülmuttalip'in önünü açmış, kazıyı kolaylaştırmış ve onun hazinenin tamamını zahmetsizce elde etmesini sağlamıştı. Fakat Cuma biliyordu ki, Şehbandar Abdülmuttalip kibirli, huysuz ve kötü şöhretli biriydi. Onun ya isteğini reddedeceğinden ya da yardım karşılığında çok büyük bir bedel talep edeceğinden emindi. Bir süre düşündü ve sonunda aklına bir fikir geldi. Doğruca, daha önce para kesesini onun yükünde bulduğu yoğurtçunun yanına gitti. Ona selam vererek şöyle dedi: "Bir planım var. Eğer yardım edersen, seninle birlikte bu kasabanın en zengin insanları olacağız. Hem de aynı zamanda Şehbandar'dan intikam almış olacağız." Yoğurtçu, Cuma'nın planını bile dinlemeden hemen kabul etti. Çünkü o da Şehbandar'dan intikam almayı büyük bir arzuyla istiyordu. Cuma planını anlatmaya başladı. Şehbandar'a gideceksin. Ona çok değerli bir defineye götüren bir harita bulduğunu söyleyeceksin. Ve hazinenin yarısını ona bırakacağını ama tüm kazı işini onun üstlenmesi gerektiğini anlatacaksın. Yoğurtçu hemen Şehbandar'ın yanına gitti ve dediklerini birebir aktardı. Şehbandar hiç tereddüt etmeden teklifi kabul etti. Çünkü hazinenin çok değerli olacağı kesindi. Ardından Şehbandar, daha önce ona hazinenin çıkarılmasında yardımcı olan takva sahibi adamı yeniden çağırdı. Gece olmasını beklediler. Karanlık çökünce, birlikte haritada gösterilen yere doğru yola çıktılar. Kazıya başladılar ve sonunda defineyi koruyan yaratıklar ortaya çıktı. Bu kez yaratıklar, küçük akrepler ve kertenkelelerden oluşuyordu. Takva sahibi adam bir dua okudu. "Sizden, Nuh'un üzerinize aldığı ahdi hatırlatırım. Sizden, Süleyman'ın üzerinize aldığı ahdi hatırlatırım. Bize zarar vermeyin ve uzaklaşın." Hazinenin bekçileri yerlerinden kıpırdamayınca, adam eline yerden bir avuç kum aldı, üzerlerine savurdu. Hepsi bir anda yanarak yok oldu. Böylece defineyi kolayca çıkarabildiler ve hazineyi aralarında paylaştılar. Yoğurtçu, payına düşen altının yarısını ayırdı ve onu takva sahibi adama verdi. Her ne kadar bu adam bunu istemese ve önce reddetse de, yoğurtçu ısrar etti. Sonunda adam hediyeyi kabul etti ve herkes kendi yoluna gitti. Şehbandar Abdülmuttalip ise yoğurtçunun bu davranışına hayret etti. Hiçbir zorunluluğu olmamasına rağmen bu kadar çok altını o dinine bağlı adama vermesini anlayamıyordu. Ama bilmediği şey, bu hareketin Cuma'nın onu tuzağına düşürmek için hazırladığı planın bir parçası olduğuydu. Ertesi gün Cuma tekrar yoğurtçunun yanına geldi. Planın devamını anlattı. Yoğurtçu hemen Şehbandar'ın yanına gitti ve şöyle dedi: "Dün kuzenim bana geldi. Benim bir define çıkardığımı duyunca kendi elindeki haritayı bana emanet etti. O harita, kasabanın kenarındaki bir başka defineye ait. İçinde öyle zenginlikler var ki, benim kazdığım yerin hazinesini kat be kat aşar. Bana güveni sonsuz olduğu için, o defineyi benim çıkarmamı istedi.
İstersem gidip takva sahibi adamı yardıma çağırabilirdim. Senden hiç bahsetmeden. Ama bu kez seninle paylaşmak istedim. Çünkü seni artık kendime yakın bir dost sayıyorum. Üstelik sen Şehbandar'sın. Halkın gözünde bunu gururla dile getireceğim. Şehbandar, duyduğu övgüyle böbürlendi. Evet, evet. O halde takva sahibi adamı hemen çağıralım. O yine bizimle olsun. Cin bekçileri uzaklaştırsın. Ama yoğurtçu şöyle cevap verdi. Bence sen, o takva sahibi adamdan daha bilgilisin ve daha erdemlisin. Zaten kuzenim, define çıktığında ganimetin 1/3'ünü bana bırakmak istedi. Ben de bunu seninle paylaşacağım. Çünkü sen artık bana çok yakınsın. Üstelik kuzenim, diğer 1/3 kısmı takva sahibine vermemi istedi. Ama bence bu 1/3 payı ona vermek yerine sana vermeliyim. Ne dersin? Bu kez o adamı çağırmayalım. Onun yerine bu işi sen yap. Zaten artık bu duaları, bu ayetleri sen de öğrendin. Kolay şeyler bunlar. Sen Şehbandar'sın, bu memleketin en akıllı adamı. Şehbandar, Abdülmuttalip'in kibri iyice arttı ve yoğurtçunun teklifini düşünmeden kabul etti. Çünkü gözlerini yoğurtçunun anlattığı altın yığınları bürümüştü. Gece olunca birlikte yola çıktılar ve kasabanın kenarında yer alan defineye ulaştılar. Kazmaya başladılar. Derken mahzenden gelen bir yılan hışırtısı duyuldu. İkisi birden geri çekildi ve Şehbandar yılanın çıkmasını bekledi. Yılan ortaya çıktığında beklediğinden çok daha büyük olduğunu görünce şaşkına döndü. Oysa ilk definenin koruyucularına benzer bir şeyle karşılaşacağını sanıyordu. Korkuya kapıldı ama yine de takva sahibinin yaptığı gibi dua etmeye çalıştı. Ancak içine düşen dehşetle ağzından doğru düzgün bir şey çıkmadı. Sadece mırıldanabildi. Özellikle o dev siyah yılan üzerine doğru yaklaştığında korkusu katlandı. Geri çekilmeyeceğini anlayınca takva sahibi adamı taklit etmeye karar verdi. Yerden bir avuç toprak aldı ve yılanın üzerine fırlattı. Bunun üzerine yılan öfkelendi. Kuyruğuyla Şehbandar'a öyle bir darbe indirdi ki adam bayıldı. Yoğurtçu hemen yardıma koştu. Onu sırtladı ve evine kadar götürdü. Zaten bu, başından beri Cuma'nın planıydı. Zalimlere ibret olacak bir ders vermek. O günden sonra, Cuma ve yoğurtçu takva sahibi adamın yardımıyla defineleri kazmaya ve hazineleri çıkarmaya başladı. Kısa sürede kasabanın en zengin adamı haline geldi. Kasaba halkı onu Şehbandar olarak seçti. Çünkü cinin darbesiyle felç kalan zalim Abdülmuttalip artık o görevi yapamaz hale gelmişti. Üstelik Cuma insanlara yardım eden, düşkünlerin elinden tutan ve yoğurtçunun yardımıyla çarşıdaki ticareti en iyi şekilde yöneten biriydi. Basra valisi bile onun güzel ahlakı ve övgüye değer davranışlarını duyunca onu kasabanın yönetimine tayin etti. Cuma, takva sahibi adamı kadı olarak görevlendirdi. Yoğurtçuyu ve onu karısından sonra en yakın dostları ilan etti. Artık o eski mucizevi sürmenin bir anlamı kalmamıştı. Çünkü Cuma ve dostlarının sayesinde kasabada ihtiyaç sahibi kimse kalmamıştı. Allah'ın izniyle ve onların adaletli idaresiyle. Allah hepimize sıkıntılarımızı karşılayacak, bizi kimseye muhtaç etmeyecek kadar hayırlı kazançlar nasip etsin inşallah. İnşallah biz de Cuma ve dostları gibi insanlara yardım eder. Allah'ın rızasını yeniden kazanırız. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki birçok kardeşimize ulaşabilecek duruma gelelim. Sizin sayenizde ben de başkalarına faydalı içerikler üretmeye devam edebileyim. Hepiniz Allah'a emanet olun, hoşça kalın.